İstifade ettiren fikirlerde bugünkü konuğum Emre. Emre Van AMZ yazılımının Türkiye koordinatörü. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Davetiniz için öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün senden aslında Van AMZ yazılımının Amazon'da dropshipping yapanların yoğun olarak kullandığı Van AMZ yazılımının hikayesini, girişim hikayesini dinleyeceğiz. Bu yazılım nasıl kurulmaya başlandı, hangi ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı ve ilk kurulum aşamasında neler yaşadınız? Bunları çok merak ediyorum. İzleyenler de eminim merak ediyordur. Tabii, kesinlikle. Van AMZ öncelikle yıl olarak 2017 yılında fikir olarak hani bir yazılım firması yapalım fikriyle yola çıkıldı. 2017-2018 yılları arasında Türkiye'de de Amazon to Amazon dropshipping, yani Amazon'dan Amazon'a dropshipping modeliyle yazılım hizmeti veren yazılım sayısı zaten tek bir yazılım vardı. Yani farklı kullanıcıların tercih edebileceği farklı alternatifler aslında yoktu. Bu Van AMZ'nin yazılım olarak yazılma süreci bu yıllarda şu ihtiyaçlardan dolayı aslında gereksinim duyuldu. Biz de aynı şekilde, yani o yıllarda, geçmiş yıllara gidelim, 2017-2018 yıllarında Amazon'da dropshipping iş modeliyle satış yaparken bir yazılım firması vardı. O yazılım firmasında siz tüm operasyonlarınızı, işte ürün yükleme, ürünlerin fiyatlarını, stoklarını güncelleme, dosya yükleme, dosyayı upload etme, bir yerden indirip bir yere yükleme gibi birçok manuel iş yükü vardı kullanıcılarda. Ve bu kullanıcılarda yani muhteşem derecede, yani sabah 9'da başlayıp belki akşam 10'lara kadar, 11'lere kadar sürebilecek gerçekten zaman alan, iş yükü oluşturan operasyonlar da aslında. Biz de bunları görerek, yani kendimiz de aynı zamanda bir Amazon satıcısıydık. Biz de o yazılımları kullandık. Biz de yazılım kullanmadan da yazılımsız bir şekilde, tamamen manuel bir şekilde Amazon'da ürün listeleyip bunların satışlarını gerçekleştirdik. Yani çok spesifik bir örnek vermek gerekirse, işte o yıllarda işte bir arkadaşım vardı. Sabah 9'da oturuyorduk. Tek tek ürünlerin rakipler acaba fiyatlarını düşürmüş mü? Onlara göre manuel işte değiştirelim. Amazon.com'dan stoklara bakalım. Stoklar değişmiş mi? Stokları update edelim. Ya da ürünün maliyeti değişmiş mi? Bunları gözlemleyip tek tek bunları elimizle, yani manuel bir şekilde, çok ciddi zaman alan konulardı bunlar. Asıl ihtiyaç burada doğdu ilk olarak. Yani bu iş yükü olarak, zaman anlamında. Daha sonrasında ise kullanıcı olarak yazılımlardan çok fazla, yani yazılımlardan aldığımız desteklerde aslında tam olarak verim alamadığımızı ya da gerçekten bir Amazon satıcısının yazılım kullanırken, yazılım hizmeti alırken verimlilik alabilme ya da yazılımdan hizmet alabilme anlamında çok fazla yazılımların eksikleri olduğunu gözlemledik. Yani kullanıcı gözünden aslında baktık biz. Bir yazılım firması değil de, bir işte startup sahibi değil de bir kullanıcının yazılıma baktığı pencereden aslında bakmış olduk. Ve bu eksiklikleri gözlemleyerek biz de bu piyasada yer edinmek, yeni bir startupla, yeni bir girişimle, Van AMZ ismiyle bu piyasaya girme ihtiyacını hissettik. Bunlardan, yani sebeplerden bir tanesi tabii bu olabilir. İkincisi de şu anda Türkiye'de Amazon to Amazon dropshipping hizmetini veren yazılım sayısı 5'i geçmez. Yani 4-5 yazılım vardır zaten. Kullanıcılar da, şu an aktif kullanıcılar da bunları biliyor. Rekabetin az olduğunu görmemiz de aslında bu piyasaya girmemizi Van AMZ olarak bir vesile oldu. Yani bizim için bir fırsat oldu aslında. Yani 4-5 firma da sonuçta rakip olarak görebileceğimiz, hani kendi alanımızda en azından görebileceğimiz firma, ama bizim bu firmalardan bir farkımızın olması gerekiyordu kullanıcı nezdinde. Bu konuda da zaten Van AMZ'nin isim olarak da çok iki farklı anlamı var. Neden mesela Van AMZ diye bir isimle lanse ettik, bu startup projesini başlattık? Onlara da değineceğim. Öncelikle biz Amazon otomasyon yazılımıyız. Yani Amazon arka planda 7/24 işte sürekli dosyaların upload edildiği, download edildiği, aslında bizim zamanında manuel yaptığımız işleri yazılıma döktüğümüz bir otomasyon uygulaması. Teknik anlamda şu anda bizim geçmişte yaptığımız tüm işleri, geçmişte yaptığımız manuel işlemleri şu anda otomatik bir şekilde uygulayan bir yazılım haline dönüştürdük. Yani kesinlikle kullanıcının burada manuel bir işlem yapması gerekmiyor, bir yere bir şey yüklemesi gerekmiyor, bir yerden bir dosya indirmesi gerekmiyor gibi konularda. Bir ikincisi de biz Amazon'a hizmet veriyoruz. Yani bir tarafta Amazon dropshipping yapıyorsak, Amazon to Amazon dropshipping yapıyorsak, bir yerde Amazon'un müşterisiyiz. Nerede? Ürünü aldığımız yerde. Bir yerde de Amazon satıcısıyız. Nerede? Amazon Seller'da. Amazon satıcısı olarak Amazon'da yer alıyoruz. Pazar sahibiyiz. İş böyle olunca biz de Van AMZ yazılımı olarak şunu hedefledik. Biz Amazon'a hizmet veriyorsak Amazon gibi
müşterilere, kullanıcılara yaklaşmalıyız. Amazon müşterilerine nasıl yaklaşıyor? %100 müşteri memnuniyetiyle yaklaşıyor. Zaten bunu Amazon'da müşteri olanlar ya da işte şu an satıcı olmayanlar da olabilir bu videoyu izleyenlerden. Amazon'dan bir ürün aldığınız zaman örneğin Amazon'dan çadır aldım ben. Com.tr'den de alabilirim. Bir çadır aldım. Bir ay kullandım. Bir ay kullandıktan sonra ben çok rahatlıkla ben bu ürünü beğenmedim, performansından memnun kalmadım deyip iade talebi açabiliyorsunuz. İadeniz kabul oluyor. Üstüne bir de ürünü iade etmenize gerek yok. Size tüm paranız iade edilmiştir. Yeter ki siz memnun kalın anlayışıyla Amazon uzun yıllardır aslında e-ticaretin birincisi konumunda. Biz de Amazon'a hizmet verdiğimiz için biz de bu anlayışı kendimize başlangıçtan beri 2 yıldır Vanameze piyasada. Biz de bütün kullanıcılarımıza bu anlayışla, bu vizyonla aslında devam ediyoruz. Yani %100 müşteri memnuniyetini benimsiyoruz. Şu anda aktif olan tüm kullanıcılarımız da %100 memnun olduklarından eminim. Vanameze'nin peki diğer farklarına gelecek olursak, hani diğer yazılımlardan ayıran farklılıklarına, Amazon'a şu anda siz gecenin 3'ünde, 4'ünde, saat yani günün hangi saatinde olursanız olun chat box'ına ya da telefonuna, chat kutusuna işte istediğinizi her an her dakika yazabiliyorsunuz ve karşınıza önce bir robot karşılıyor. Daha sonra gerçek bir asistana, gerçek bir kişiye, insana yönlendiriyor. Bizde şu anda 7/24 chat desteği var. Bunu bütün kullanıcılarımıza veriyoruz. Bir artısı bizim kullanıcımız olmayan, sadece bizim vanameze.com web sitesine girmiş, Amazon'u merak ediyor. Ya ben diyor Amazon'da dropshipping yapmak istiyorum. Ne kadar limitim olmalı? Ya da işte yeni TC kimliğim yok, işte satıcı hesabı açabilir miyim? Gibi yani yazılım dışı da olsa Amazon'la ilgili tüm sorulara 7/24 chat desteği veren şu an piyasada tek Vanameze'yi diğer yazılımlardan ayıran en önemli özellik. Ve bunu robotlarla değil de gerçekten vardiyalı çalışan, mesaili çalışan insanlarla yapıyoruz. Peki burada müşteri ilişkilerine, müşteri iletişimine çok önem veren girişim projeleri her zaman başarılı olabiliyor tabii ki. Ama doğru ve uygun kaynak kullanımını buraya aktarmak gerekiyor. Ben şimdi en başa döneceğim biraz da. Bu proje ilk kurulum aşamasında birkaç yazılımcı bir araya gelerek mi yaptınız yoksa belli bir sermayeniz var mıydı? Aslında başlangıçta herhangi bir sermaye yoktu. Yani tamamen hani 2-3 kişiyi geçmez yani öyle bir startup projesiydi. Sermayesiz başladı aslında. Daha sonra ama biz bu kadar büyüyeceğini, gelişeceğini, halen de zaten büyümeye devam ediyoruz. Bu kadar hızlı büyüyeceğini diyelim. Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Önceden zaten biliyorduk. Yani neden biliyorduk? İşte bu biraz önce bahsetmiş olduğum farklılıklardan dolayı. Biz Vanameze'nin şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Vanameze hiçbir müşterisine, şimdi yazılım dilinde kullanıcı denir biliyorsunuz. Ama işte müşteri olarak ben ticaret dilinde söyleyeyim. Vanameze hiçbir müşterisine bu bir yazılım kullanıcısı gözüyle bakmaz. Vanameze bütün kullanıcılarına ya da bütün müşterilerine bu bir Amazon satıcısı. Bu bir e-ticaret yöneticisi. Karşımızdaki insan bu. Bizi aslında diğer yazılımlardan ayıran en büyük özellik bu oldu. Bizim başımızdaki Van kelimesi de aslında biz sadece yazılım desteği değil, Amazon satıcı hesabıyla ilgili karşılaşacağı herhangi bir problem, merak edeceği herhangi bir konu, yazılım dışı da olsa alıcı hesabıyla da ilgili olabilir. Yani bu satıcı hesap da değil, ürünü alıcı hesapla ilgili, Amazon.com'la ilgili, ürünü aldığı yerde hizmetle ilgili bir şey de soruyor olabilir. Bu gibi konularda destek veriyoruz. Yani bunu yapabilen ya da bu hizmeti benimsemiş zaten başka bir yazılım firması yok. Yani biz yazılım hizmeti veriyoruz. Kullanıcıya Amazon satıcı hesaplarıyla ilgili destekler veriyoruz. Aynı zamanda ara depomuz var. Kendi ara depomuz var. Herhangi bir üçüncü parti ara depoyla çalışmıyoruz. New Jersey'de, Amerika'da kendi ara depomuzu ve lojistiğimizi yürütüyoruz. Bu hizmetimiz var. Bunların yanında bitmiyor. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz de kendi bünyemizde bulunuyor. Yani bu yüzden şöyle düşünün. Biz aslında bu Van kelimesini işte bütün hizmetlerin tek yerde buluşması gibi düşünün. Bu yüzden o baştaki Van kelimesi buradan geliyor. Vanameze'nin Van'ı. Bir de kullanıcı olarak bunu şöyle yorumladık. Bu hizmetleri bünyemize eklerken. Şimdi ben bir Amazon satıcısıyım. Bir yerden Amazon to Amazon dropshipping yapmak istiyorum. Bir yazılım kullanmam lazım. Yani bu işi manuel yaparsam nereye kadar yapabilirim? İlla ki bir yerde stok biter, zarar ederim ya da yüksek volümlü satışlara ulaşamam gibi. Yani Türkiye'de piyasada olan bir yazılımı kullanmam lazım. Herhangi bir yazılımı, X yazılımı. Yazılımı aldım X yazılımdan. Şimdi ben işi bilmiyorum, işte bu işi büyütmek istiyorum. Bir danışmanlık, eğitim ihtiyacım var. Nereden alacağım? Y firmasından.
Daha sonra bir ara depoyla çalışmam gerekiyor. Üçüncü parti bir sürü ara depo firması var, şirketleri var. Orada neresi işte başka bir firma. Bir kullanıcı olarak şöyle düşünün. Farklı farklı yerlerden sürekli bir case geliyor, bir konu geliyor, bir sorun geliyor önünüze. İşte şu yazılıma sorayım ya da işte danışmanla, eğitimle ilgili problem oldu, şu kişiyle görüşeyim. Ara depoyla ilgili böyle bir problem oldu, bununla görüşeyim gibi. Yani aslında bu hizmetlerin tek yerde buluşturarak kullanıcılara böyle bir kolaylık sunmuş olduk. Şu an Türkiye'de zaten dropshipping yapan, e-ticaret yapan büyük bir kitle var Türkiye'de. Ve büyük bir çoğunluğu da Amerika'dan alıp Kanada'ya satıyor zaten. Ve dropshipping yapanların hani sayısını yani az çok kestirebiliyoruz ama Vana Amaze'de hani şunu diyebiliyor muyuz? Buradaki ekonomiye işte yüzde şu kadar katkı sağlayan ya da dropshipping ekonomisine diyelim biz buna. Hı hı. Dropshipping ekonomisinin yüzde şu kadarı Vana Amaze'den geçiyordur diye bir istatistik verebilir miyiz aşağı yukarı? Yani aşağı yukarı verebilecek olursam şu anda yani kullanıcı sayısını tabii söylemek çok hoş olmaz. Hani Vana Amaze'nin net şu kadar kullanıcısı vardır diye bir şey söyleyemeyiz elbet ama Türkiye ekonomisine katkı olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şu an ulaştığımız yer %42'lik dilimine çok rahatlıkla yani Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. Süper. Yani bu büyük bir vizyon. Yani yaptığınız iş sadece bir yazılım değil aslında Evet. baktığınız zaman. Bunun yazılımın ötesinde insanların ticaret yapmasını destekleyici bütün fonksiyonları tek bir çatı altına toplayıp o çatı altında hepsine tek bir yerden destek vermek, hizmet vermek. Doğru. Bundan siz de para kazanıyorsunuz ve sizinle çalışanlar da sizinle çalıştığı için para kazanıyor. Kesinlikle. Normalde ticaret nasıldır? Tek taraflıdır. Yani bir kişi para harcar, bir hizmet alır ya da bir şey alır, mal alır. Diğer tarafta o para oradan kar eder, para kazanır. Doğru. Ama sizin yaptığınız iş modelinde evet bir taraf para harcıyor ama o da kazanıyor. O da kar ediyor. Siz de kar ediyorsunuz. Karşılıklı bir kazan mantığı. ticaret Evet. olmuş. O yüzden çok bence Türkiye'de yapılması çok mantıklı bir yazılım projesi. Hani bu tarz startupları, bu tarz girişimleri her zaman desteklemek gerekiyor ve daha da yukarıya doğru taşımak. Hatta bunu sadece Amazon olarak değil de Amazon'un ötesine taşımak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. O yüzden hiç böyle bir planınız var mı? Yani sadece Amazon değil de Amazon dışında şunları da yapacağımız dediğiniz bir gelecek projesi var mı? Tabii var. Biz zaten şöyle bir Vana Ameze mesela şimdi çok yakın zamanda Vana Ameze University diye ikinci bir marka ürettik. Hı hı. Bir markayı üretirken ya da bir projeye başlarken biz işte planlar yapıyoruz. 5 yıl sonra bunu şuraya getirmemiz gerekiyor diye. Bizim de şu anda sadece Amazon dışında yani bizim şu anda source'umuz Amazon. Amazon'dan Amazon'a dropshipping otomasyon hizmeti veren bir yazılım firmasıyız. Çok yakın zamanda da şuna başladık. Şu fizibilite raporlarımız başladı. Yazılımcılarımız şu anda pazar araştırmalarını yürütüyorlar. İşte bunlar neler? Walmart, eBay gibi diğer işte Sears.com gibi diğer retail e-ticaret sitelerinden Amazon'a ticaret modeli. Aynı zamanda Amazon içerisinde de alışılagelmişliği bozmak için Amazon.com'dan diğer satıcı ülkelerine değil de örneğin Amazon Japonya'dan Amerika'ya, Amazon Japon ya da Amazon United Kingdom'dan işte Avrupa ülkelerinden Singapur'a gibi şu anda bir araştırma içerisindeyiz. Yani bu projeye start verdik, bir yere getirdik. Sadece yazılımsal olarak hani bir dönemi var. Bu sürecin bitmesini bekliyoruz. Bunun gibi birkaç tane daha yani çok ileriye dönük güzel projelerimiz var. Yani biz sadece Amazon'la sınırlandırmak istemiyoruz. Zaten doğru yapılması gereken de bu. Biz sonuçta e-ticaret, dijital ortamda insanların ticaret yapabilmelerini sağlıyoruz aslında. Bunlardan mesela çok ilginç olanı ya da çok ileriye dönük yapacağımız bir projede mesela Vana Amaze'nin kendisinin Amerika'da bulunduğumuz için biz aynı zamanda kendisinin bir tedarikçi olması. Bu da apayrı bir proje. Yani Vana Amaze aslında bir retail store'da olabilir. Yani bir source aldığımız, ürünleri aldığımız. Çünkü Amerika'da bulunmamız, Amerika merkezli olmamız diyelim. Bunu çok kolaylaştırıyor aslında bu tür projeleri. Çok mantıklı. Yani bir toptancı gibi aslında Evet. orada ürünleri alıp toplu bir şekilde alıp ürünleri satıcılara satmak ayrı Kesinlikle. bir iş. Yani o da bir otomasyona dökülürse Kesinlikle. yani oradan otomatik al. Stoğumda bu üründen 20 tane var. İşte 5 tanesini aldı, 15 kaldı. Başka bir kullanıcı 5 tane aldı, 10 kaldı gibi böyle bir Tabii. otomasyona bağlanırsa muazzam olur. Bir örneği yok çünkü bunun. Tabii bunun bir örneği yok. Bunun yanında çok yakında yine hayata geçireceğimiz olan bir modelden bahsedeyim. Şu anda dropshipping ağırlıklı gidiyoruz. Yakın zamanda FBA ve FBM panelini de aktif ediyoruz yazılımın içerisinde.
Biz zaten 2 yıl önce Vana Ameze'yi işte piyasaya sürmeden önce menüde FBA ürünler diye bir panel vardı. Şu anda da halen aktif kullanıcılarda vardır. Herkes yani şu an aktif kullananlar kontrol edebilir. Biz bunu yani 2 yıl sonrasını gördüğümüz için aslında oraya koyduk. Yani FBA, FBM panelinde artık aktif olarak kullanılabilecek. İnsanlar ara depomuzu kullanarak bu tür işte barkodlama, paketleme işlemlerini yazılım üzerinden yine tek panelden gerçekleştirebilecek kolay bir şekilde. Peki Türkiye pazar yerleri için bir şey düşünüyor musunuz? Trendyol, hepsi burada, N11 gibi. Türkiye pazar yerlerinde pek şu an hani yakın gelecekte projelerimiz arasında yer almıyor. Şu an daha çok Amerika'ya hani odaklanmış, oradaki projelerimizi bitirmeye odaklanmış durumdayız. Ama Türkiye'de neden olmasın? Hani doğru projeler yapılabilirse. Çünkü belki şey olabilir mi? Hani Amazon Amerika'dan Türkiye'ye gönderilebilen ürünler var ya. Evet. Mesela onların atıyorum Trendyol'da satılabilmesi. O da bir dropshipping sonuçta. Tabii. Onun da bir ticaret modeli var. Belki elektronik ürünlerde sorunlar yaşanabilir ama birçok üründe ama Türkiye'ye gönderim var. Var. Yani evet. cep telefonu, televizyon gibi ürünler olmayabiliyor ama cep telefonu kılıfı gibi, işte bardak, koltuk, yani aklınıza gelebilecek her şeyi Türkiye'ye Amazon gönderebiliyor. Hani bunu gönderebildiği için ve çok kısa sürede gönderiyor. Ben sürekli alışveriş yaptığım için biliyorum. Bir haftalık bir süre içerisinde gümrük vergileri ödenmiş şekilde gönderiyor. Eğer bunu mesela hesaplayabilirsek, örnek veriyorum, ve Trendyol ile bir entegrasyon olursa ya da hepsi buradayla direkt olarak Amazon Amerika'dan al, Trendyol'daki müşteriye gönder. Süper. Yani böyle bir otomatik bir otomasyon da olabilir. Olabilir. Belki. Şu anda Amazon modelinde Vana Ameze tüm Amazon satıcı ülkelerinde entegre edilebiliyor. Yani 19 satıcı ülkesinde, Türkiye'de dahil, Amazon.com.tr'de dahil, yani .com'dan source ettiğimiz, .com'dan kaynak aldığımız varyasyonda .com.tr'de satış yapabiliyor. Ama sizin dediğiniz projede neden olmasın? Yani evet. Parlak olabilir. bir fikir olsun. Güzel bir fikir. Ya ben dediğim gibi çok takdir ediyorum. Türkiye'de bu tarz girişim projelerinin hayata geçmiş olması, para kazanıyor ve para kazandırıyor olması, yani çalışıyor olması gurur verici. Umarım güzel yatırımlar da alırsınız gelecek adına ve daha da iyi yerlere gelirsiniz. Sadece Türkiye değil, belki globale açılma yönünde bir kapı olur belki. O konuyla da ilgili hemen değineyim yeri gelmişken. Yakın zamanda Bakü, Azerbaycan'da ofisimizi açtık. Daha bir hafta bile olmadı, hatta bu vesileyle buradan da duyurmuş olalım izleyicilere. Vana Ameze globalleşiyor. Artık yavaş yavaş global dünyaya açılıyoruz. Kıbrıs'la görüşmelerimiz başladı. Avrupa ülkelerinde görüşmelerimiz başladı. Çok ilginç. Özellikle İspanyolca konuşulan ülkelere ya da şehirlere inmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da Vana Ameze yani global, sadece Türkiye bazında değil, tüm dünyada da yani çok yakın zamanda inşallah ofislerimiz olacak. Oradaki insanlara da kendi dillerinde destek verebilir hale geleceğiz. Harika. Ben çok memnun oldum buraya kadar geldiğin için ve bu projeyi, Vana Ameze'nin oluşumunu anlattığın için. Gerçekten tüm detayları beni etkiledi. Umarım izleyenler de etkilenmiştir. Soruları olan varsa yorumlar bölümüne yazarsa zaten Emre Bey de bakacaktır. Hani cevap da verir mutlaka. Çok teşekkürler tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ayağınıza sağlık. Ben de çok memnun oldum. Sizin de benzeri girişim projeleriniz varsa ve buraya gelip konuk olup bana anlatmak istiyorsanız ve tüm YouTube izleyicilerine, aşağıda yorumlar bölümünde bir formumuz var. O formu doldurun ya da yukarıda bir e-posta adresimiz var. E-posta gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.